Arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Daha önce bu video serimizde Metallica'dan, Hotel California şarkısının hikayesinden ve Asım Can Gündüz'ün hayatından bahsetmiştik. Bu videoda Jimi Hendrix'in hayatından bahsetmek istiyorum. Bu videoyu hazırlamam biraz uzun sürdü çünkü üzerine çok fazla çalıştım. Kendisini sıfırdan başlamak adlı bir tane otobiyografisi var kendinden yazdığı. Onu okuyarak yaptım bu videoyu. Yani eğer bir hata olursa Jimi Hendrix'in kendi dilinden. Benim bir suçum yok. Abone olup destek olmak isterseniz çok sevinirim. Ayrıca gitar dersi, çok fazla gitar dersi videosu da yapıyoruz. Oralarda fikirlerinizi yazmak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini dikkat alıp yapmaya çalışıyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Umarım güzel bir video olur. Hadi başlayalım. Bu videoyu bölüm bölüm yapmak istedim. İlk bölümümüz Voodoo Çocuğu, yani çocukluğu. Kendine Voodoo Çocuğu diyor. Zaten öyle bir şarkısı var, Voodoo Child diye. Çocukluğunda neler yaşamış ondan başlayacağım. Jimi Hendrix 27 Kasım 1942'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde dünyaya geliyor. Babası ve annesi ile ilgili betimlemeleri şu şekilde. Babam sert bir adamdı. Pek eğlenmeyi bilmezdi ama iyi bir babaydı. Annem çok içer ve kendine bakmayı çok severdi. Çok harika ama bence çok harika bir anneydi diyor annesi için de. Aileli Sulle Hendrix yani babası ve annesi 1950 yılının Ekim ayında boşanıyorlar. Erkek çocuklar babada, kız çocuklar anne tarafında kalıyorlar. Yaklaşık yani Jimi Hendrix 8 yaşındayken annesi ve babası boşanıyor. Sonrasında Jimi Hendrix annesini son kez 1958 yılının Ocak ayında görüyor. Annesi bir ay sonra vefat ediyor. Yani burada yaklaşık 16 yaşındayken annesine veda ediyor hayatta. Babası bir bahçıvan. Bir ara elektrikçilik de yapıyor ama yani genel olarak bir bahçıvan. O yüzden çok paraları yok. Özellikle kış aylarında yani çim biçme dönemi kapandığı vakit ya da insanların yazları bitkilerine bakıyor ya, o dönemler kapandığı vakit çok fakirlik çekiyorlar. Jimi Hendrix küçükken çok yalnız bir çocuk. O yüzden sürekli eve köpek getiriyor. Babası hiçbir köpeğe izin vermiyor. En sonunda bir tane köpeğe izin veriyor. Jimi Hendrix'in deyimiyle en çirkin köpek olduğunu söylüyor izin verdiği. Adını da Prens Hendrix koyuyorlar. Ama Jimi hep onu köpek diye çağırıyor. İlginç şekilde yani. Jimi işte böyle köpeği işte vardı. Sonrasında yani ilkokulda falan filan işte Jimi böyle okuldayken çok fazla şiir yazmayı seviyor. Bilim kurguya aşırı meraklı bir çocuk. Sonrasında zaten bunun şarkılarında da kullandığını göreceksiniz. Mesela Morol'ün ışığından etkilenerek bir bilim kurgu dergisini okudu. Purple Haze'i yazıyor aslında. İşte küçükken ona hep fasulye sırrı diyorlar. Babası saçlarını hep böyle kendi deyimiyle yolunmuş tavuk saçı gibi kesiyor babası saçlarını. O yüzden hatta bir röportajında büyüdüğü vakit diyor. Belki de saçlarımı kesmememin en büyük sebebi budur. Böyle bir kompleksim oluşmuştur belki diyor küçükken. O yüzden saçlarını hiçbir zaman dokundurtmuyor ömrü boyunca. Yani o kadar bilim kurguya meraklı ki çocukken işte öğretmeni ona manzara resmi çiz dediği vakit o işte Venüs'te bir ikindi manzarası gibi resimler çiziyor. Çok çabuk sıkılan bir çocuk. Zaten hayatında da çok çabuk sıkılan bir insan. O yüzden aralıksız yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Her grupta aynı şeyi çalmayı sevmiyor. O yüzden sürekli gruplar değiştiriyor. Onların hepsine geleceğiz zaten. Gelelim. Jimi işte liseye başlıyor. Garfield Lisesi'ne başlıyor. Ve 1960 yılının Ekim ayında 17 yaşındayken liseden atılıyor. Ve lisenin erken ayrılıp babasının yanında işe başlıyor. Ama işte babasının yanında da tutunamıyor ondan sonra. Öyle işte geziniyor falan. Yani liseden atılma sebebi de şu, kendisinin anlattığı. Bir tane beyaz bir kızla sevgili ve işte öğretmeni bir gün odasına çağırıyor, işte sen o beyaz kızla ne yapıyorsun diye. Jim'le dönüp diyor, niye sen mi hoşlanıyorsun o kızdan diyor öğretmenine. Ve atılıyor bunun sonucunda okulda. Zaten kendi dediği okulun bana verebileceği hiçbir şey yoktu diye anlatıyor. Şimdi ilk gitarına
nasıl kavuştuğundan bahsedeyim. Jimmy işte böyle evde üst kattayken böyle evin aşağı katında işte babası falan partiler veriyorlar. Parti verdikleri vakit işte Motivators dinliyorlar. Başka sanatçılar dinliyorlar ama Jimi Hendrix'in ilk dikkatini çeken adam Motivators. İlk müzik aleti mızıkası oluyor. 4 yaşında oluyor sanırım. Sonra keman çalıyor. Yaylı çalgılara bayılıyor. Ve piyanoyu çok seviyor. Ama piyano yanında taşıyamayacağı için ve biraz da tuzlu olduğu için gitar ilgisini çekiyor. Ve ilk gitarını, yani ilk sanırım klasik gitarını, elektro gitarını değil, babasının bir arkadaşı sarhoşken babasının arkadaşından $5 alıyor. Tabii ilk gitarını alıyor. Bir terslik var diyor gitarda. Çünkü Jimi Hendrix solak. Adamın gitarı sağlak. İşte bakıyor böyle, yani sonra diyor ki telleri ters takmalıyım diyor. Telleri ters takıyor ama akortla ilgili hiçbir bilgisi yok. Zaten nota bilgisi olmadan müzik yapıyor. Yani notaya dair bir şey bilmiyor Jimi Hendrix. Komple kulaktan yapıyor müziğini. Bakıyor işte akordu bozuluyor. Sonra gidiyor kendisine anlattığına göre bir müzik dükkanına giriyor ve akordu yapılmış bir gitarı ellerini sürtüyor. Ve ondan sonra kendi akordunu kendisi yapabilir hale geliyor zaten. Kendini bu şekilde eğitiyor. Hep işte plakları dinliyor. Hiçbir zaman gitar dersi almıyor. Plakları dinlerken kulaktan duyduğu şeylerin hepsini çalmaya başlıyor bir süre sonra. Neyse gel gelelim. İşte 14-15 yaşında gibi gitardan sıkılıp işte gitarını bir kenara koyuyor. Sonra Chuck Berry'i dinliyor. Chuck Berry dinleyince bir yıl sonra tekrar başlıyor elektro gitara değil, henüz yok, normal gitara. 17 yaşındayken birkaç arkadaşıyla beraber bir grup kuruyorlar. İlk çaldığı yer sanırım aynen bir muhafızlar birliğine çalıyor. Orada çalıyor. Bir hamburger ve 2 sent için çalıyor. İlk elektro gitarı Dana Electro. Onu da görselini şuraya koyacağım. Babasına çok ısrar ediyor. İşte babası ona en sonunda alıyor. Ben çok şaşırmıştım işte bunu okuyunca. Jimi Hendrix utancından sahneye çıkamıyor. Hep sahne arkasında çalıyor. Yani diyor ki sahne önüne çıktığım vakit çalamazdım diyor. Gel gelelim. Ondan sonra işte adam sahnede şov yapmaya başlamış. Kademe atlamış yani. Yani sahneye çıkmaya bırakmış. Sonrasında işte böyle ondan daha iyi gitaristler gördükçe morali bozuluyor bir yandan sahnenin arkasındayken. Çünkü onun öncesine başka gitaristler çıkıyor. İşte bu bizim de yaşadığımız bir şey aslında. Çoğu gitarist olmak isteyen insan bunu yaşıyor yani. Açıyorsun adamı dinliyorsun, diyorsun ki adam ne yapıyor yani, hani yapamazsın diyorsun. İşte ama sonunda yapıyorsun onların hepsini. O da öyle diyor yani, gitardan gün gelecek nefret edeceksin diyor, parçalamak isteyeceksin diyor ama sebat etmen gerekiyor diyor. Sebat et. Ben bırakmadım ve sebat ettim ve sanırım doğru olan şeyi yaptım diyor. Sonrasında 1961 yılının Mayıs ayında Jimmy çalıntı araba kullanmaktan hapishaneye alınıyor, tutuklanıyor. Jimmy'nin dediğine göre Jimmy onun çalıntı araba olduğunu bile bilmeden bir arkadaşının vermesi üzerine bir iki tur atarken polislerin çevirmesi üzerine yakalanıp alınıyor. Ve hakime şunu diyor, ben askerliğe gideceğim. Yani hapishaneden yırtmak için hava kuvvetlerine katılacağım diyor. Hava kuvvetlerine katılma sebebi de şu, olmuşken tam olsun yani. Hani adrenalini yaşayayım askerlikte diye. Paraşütle atlamasını askerlikte çok seviyor. Ve askerlik Jimmy için şanslı bir nokta yani, kendisi anlatıyor, çok sıkıldığını anlatıyor. İşte askerliğin monoton olduğundan bahsediyor. Sürekli aynı şeyleri yapmasından bahsediyor. Ve çok sıkıcı olduğundan bahsediyor. Ama hayattaki en çok sevdiği şeylerden de paraşütle atlamak. Billy Cox ile tanışıyor. Bas gitarist. Billy Cox ile tanışıyor askerlikte ve beraber çok çalışmalar yapıyorlar. Sonrasında 1,5 yıl sonunda Jimmy askerlikten atılıyor. Ya da atılmıyor, çıkıyor diyelim. Yani kendisine anlattığı şey şu. Kimleri bunun yalan da olduğunu söylüyor. Ama Jimmy'nin yalan söylemekle çok uğraşacak bir adam olduğunu sanmıyorum okuduğum kadarıyla. Çünkü bayağı ağzı açık, dobra bir adam yani. Kendi dediği şey şu. Bir gün atlamaya giderken uçaktan ayağı ipe takılıyor ve bileği kırılıyor sırada. Daha sonrasında işte askerlikten hafif yırtmak için benim sakat falan filan diyerekten böyle askerlikten çıkıyor. Kendi anlattığı durum bu yani. İlk bölümümüz
Bu kadardı. İkinci bölüme geçeceğiz şimdi. Askerlikten sonra New York'a gidişi, Little Richard'la tanışması, Little Richard'ın ona karşı tavırlarından bahsedeceğiz. Şimdi ikinci bölüme geçebiliriz. Şimdi ikinci bölüme başlayabiliriz. Jimmy 1962 yılının Temmuz ayında askerlikten terhis ediliyor. Daha sonrasında askerlikten tanıştığı Billy Cox ile beraber King Casuals adlı bir grup kuruyorlar. Birçok konsere çıkıyorlar. Gitar çalmasını o sırada çok geliştiriyor Jimi Hendrix. Ama lakin çıktıkları yerlerde para kazanamıyor. Yani herkes onu işte bir dolandırmaya çalışıyorlar. İşte insanlara söz verdiği paraları falan vermiyorlar. İyi para kazanamıyor Billy Cox ile Jimi Hendrix. Jimi Hendrix de New York'a gitmeye karar veriyor para kazanmak için. New York'a gidip Apollo Amatörler Turnuvası'na katılıyor ve yarışmada birinci olup $25 ödül alıyor. New York'ta 2-3 hafta feci şekilde açlık çekiyor. Bildiğiniz bu yani uzun binalar arasındaki çöp konteynerlerinin arasında yatıyor. Bir ara portakal kabuğu ve salça yemeği bile deniyor. Ona iş bulmazsan öleceksin diyorlar. Ama o tek yapmak istediğim şey müzik diyor. Gerçi bir iki tane iş denemesi de olmuş. Ama onlardan da sıkılmış. Yani adam çok çabuk sıkılıyor bir şeylerden. Sanırım zaten onu bir yandan da psikolojik travmaya sokan durum da bu. Çok çabuk sıkılması. Gel gelelim. Bunları yaşadıktan sonra Isley biraderlerden biri onu dinleyip beğeniyor ve onu gruba alıyor. Isley biraderlerde çalarken de bir süre sonra ondan da sıkılıyor. Sıkılma sebebi de sürekli fa notasında çalmaktan daral geliyor. Ama gerçi hani oradaki kendi hareketlerini falan da yapabiliyor yani. Hani böyle işte ağızdan çalması, sırtta çalması falan onları yapabiliyor. Bu arada o hareketleri de Nashville'de öğrenmiş. Bu askerlikten sonra oralarda çalarken orada herkes yok çok gitar çalmayabilirdi. Ve orada sen iyi gitar çalmıyorsan hani hiçbir şey yapamazsın diyor. Daha sonrasında oradan ayrılıp Atlanta'ya gidiyor ve Atlanta'da Little Richard'la tanışıyorlar ve Little Richard onu beğenip yanına alıyor ve bir süre Little Richard için çalıyor. Fakat Little Richard'ın etkisi altında kendisini geliştiremeyeceğini düşünerek oradan ayrılacak. Bu etki ne aslında Little Richard'ın yanında çalarken? Bu arada ilk televizyon tecrübesini orada yaşıyor Jimi Hendrix. Mesela Little Richard dışında kimse renkli gömlek giyemiyor. Yoksa ceza kesiyor Little Richard. Ya da ayakkabı bağcıkları farklı renkte olsa bile ceza kesiyor. Jim'den saçını kesmesini istiyor. Falan filan. Bunun sonucunda Jimi Hendrix oradan adam gibi de para kazanamıyor ve bunun sonucunda da işte ayrılmaya karar veriyor. Ve Los Angeles'ta ayrılıyor Little Richard'dan. 6 ay çaldıktan sonra onun için ve New York'a geri dönüyor. New York'a geri döndükten sonra şöyle güzel bir kesit var. İşte bir gece barda Bob Dylan'la karşılaşıyorlar. Tabii Bob Dylan de o zaman o kadar ünlü değil. Jimi Hendrix de o kadar ünlü değil. İkisi de açlık çekiyor o sırada. İşte biraz sarhoşlar falan. Jimi Hendrix Bob Dylan'ı ilk dinlediği vakit hani şey diyor. Hani bir insan bu kadar nasıl detone söyler hayranlık duydum cidden diyor. Ama sonradan diyor ki sözlerini dinledikçe diyor şarkı söylemesini sözlerin anlamı o kadar muhteşemdi ki diyor daha çok hissettim diyor. Ve Bob Dylan Jimi Hendrix'in hayatına çok az da tanısa çok büyük dokunuş yapıyor. Çünkü onun şarkı yazma felsefesinden faydalanıyor. Bob Dylan sayesinde. Yani diyor ki benim 1000 tane şarkım var. Ama Bob Dylan'ı tanıdıktan sonra diyor sanırım diyor 2-3 şarkımı bitirebileceğim ben diyor. Bob Dylan'la ilgili de dediği şey şu başka bir türden. Hani o kadar iyi bir söz yazarı ki diyor sürekli diyor yanında not defteriyle gezer. Sarhoş olmasa bile yazar ama büyük ihtimalle hepsini yazarken sarhoştur diyor. Daha sonra işte büyük bir fırsat çıkıyor kendi karşısına. Jimmy'nin bir İngiliz dostu Animals grubunun basçısı Chess Chandler'ı Jimmy'yi dinlemeye ikna ediyor. Ve Chess Jimmy'yi beğenip İngiltere'ye gelir misin benimle diyor. Hadi diyor İngiltere'ye gidelim beraber. Tamam diyor Jimmy zaten diyor İngiltere'de gidebilirim diyor. Hadi diyor İngiltere'ye gidelim. Şimdi diğer kısımda oradan bahsedeceğiz. İngiltere'den ve Jimmy'nin artık yavaş yavaş yükselişinden, yaptığı başarılardan bahsedeceğiz. Animals grubundan bas gitaristi Chess'in de cidden Jimmy'nin hayatında çok önemli bir yeri var yani başarılarında. Ondan da bahsedeceğiz. Hadi diğer bölüme geçelim.
Şimdi artık İngiltere vakti. 23 Eylül 1966'ya İngiltere'ye geliş tarihi. Chess'ten bir daireye taşınıyorlar ve bu arada İngiltere'ye geldiği vakit adını değiştiriyor. Artık G değil, direkt J-I-M-I diye yazılıyor. İlk İngiltere'de ilk gitar çalışında Cream'e eşlik ediyor. Eric Clapton yorumluyor orada. Yani Eric Clapton da o sırada Cream'de çaldığı için Eric Clapton muhteşem diyor. Ama başka bir yerde Eric Clapton'la çaldım diyor. Bir iki akor basmasını daha isterdim diyor. Ama Eric Clapton'a bir yandan çok hayran. Tabii ama artık hani kendi grubunu kurmak istiyor. Bir yandan çalışma izni almak için İngiltere'de. Çünkü çok fazla çalışması lazım İngiltere'de kalması için. Ve kendi grubunu kuruyor. Burada Chess kendi grubunun kurulmasına çok yardımcı oluyor. Bir bas ve bir basçı ve davulcu bulmaları lazım. Zaten gitarist Jimi Hendrix. Jimi Hendrix'in dediği şey şu, hani çok fazla insan istemiyordum grupta diyor. Biz 3 kişi diyor, hani basit doğaçlama yapabileceğimiz bir grup kurmak istiyorduk diyor sahnede. Bass'ta Noel Redding ve davulda Mitch Michel yer alıyor. Mitch Michel davulda 25 kişi arasından seçiliyor. Noel Redding ise Chess'le Jimi'nin kaldığı otele geliyor ve orada rastlaşıyorlar. Rastlaştıkları sırada işte Noel Redding'e bakıyor. Aslında Noel Redding bir böyle bas gitarist ama bir yandan da elektro gitarist hani. Ama işte solo gitarist gibi düşünüyor bas gitar çalarken. Jim'in de dediği şey şu, hani bir bas gitarist solo gitarist gibi düşünüyorsa muhteşemdir. Ve adamı çok beğeniyor. Saç tarzını falan da çok beğeniyor ve ondan grup oluyorlar. Yaptığı müziğin asla kategoriye sokulmasını sevmiyor bu arada Jimi Hendrix. Diyor ki benim müziğim ben. 13 ve 18 Ekim arası Johnny Hallyday turnesine çıkıyor. Grubu kurduktan sanırım 4 gün sonra bu turneye çıkıyorlar. 16 Aralık 1966'da İngiltere'deki ilk single'ını piyasaya sürüyor. Hepimizin de bildiği Hey Joe şarkısını piyasaya sürüyor. Ve şey diyor, Hey Joe'yu stüdyoda diyor prova yaparken 2 kere aynı şekilde çaldığımızı sanmıyorum diyor. Yani hepsini farklı çalıyorlar. Bir doğaçlama bir grup gibi. Ve sonra içinden birini seçiyorlar. Bir yandan da Jimmy'nin zorluğu şu noktada, nota bilgisi olmadığı için hepsini aklına tutması da zor oluyor birazcık. Tüm riffleri aklına tutması. İlk kez plağı okuyor Jimi Hendrix ve iyi şarkı söylediğini düşünmüyor ama Chess onu teşvik ediyor. Jimmy de iyi şarkı söyleyebilsem keşke ama söyleyemediğimi biliyorum diyor. Ben sadece gitarımla yaptığım müziği diyor. Başka bir aktarma yolu ses benim için diyor. Ve Şubat 1967'de Hey Joe İngiltere listelerinde 4 numaraya yükseliyor. Bir sonraki 45'lik için, bunlara 45'lik deniyor o zaman. Yani o çıkan albümlere. Bir sonraki 45'lik için Love or Confusion seçiliyor. Fakat Jimmy'nin arkasında başka bir şarkı var, Purple Haze. İşte Purple Haze'in olayı burada. Yani biz hep sanardık ki işte Purple Haze yanlış maddelerin kullanımı ile ilgili bir parça. Öyle yazılmış ama aslında ilgisi yok. Şu şekilde yazmış Purple Haze'i. Bir gün işte kendini denizin altında yürüdüğünü görüyor. Ve bir bilim kurgu dergisinde okuduğu Mor Ölüm Işını'yla ilgili kısmı alıyor. Ve bir kadınla yaşadıkları durumları alıp sentezliyor. Şarkıyı kendi konu özeti şu şekilde, yani şarkının neyle ilgili olduğunu şöyle anlatıyor. Şarkı ne yöne gittiğini bilmeyen birine dair kızın teki bu bir yöne gittiğini bilmeyen adamı alıp kafasını açıyor. Bu iyi mi kötü mü adam da bunu bilmiyor. Hepsi bu aslında şarkının. Uyuşturucuyla bir ilgisi yok bu şarkının diyor. Şarkının asıl anlamı da o kız bana büyü yaptı dizesinde yatar zaten diyor. Purple Haze piyasaya Mart 1967'de sürülür ve 6 günde İngiltere listelerinde 3 numaraya yükselir. 1967 Mart'ın sonuna gelindiğinde Hendrix Experience grubu İngiltere, Fransa ve Hollanda'da 80 üstünde konser veriyor. İngiliz basını Hendrix'ten pop'un vahşi adamı olarak söz ediyor.
Burayı tam olarak şey yapamadım kafamda. Çünkü hani ilk başta şey diye düşündüm. Yani pop derken Jimi Hendrix'in yaptığı müzik pop mu diye düşündüm. Pek değil gibi. O yüzden belki o zamanki popüler müzik kültürü, o zaman Jimi Hendrix'in yaptığı popüler müzik kültürü oluyor çünkü. Hani o zaman dönemdeki pop belki odur. O yüzden pop'un vahşi adamı demiştir İngiltere'deki eleştirmenler. Vahşi adam denmesinin sebebi işte o sahnede yaptığı hareketler. Kimisi müstehcen buluyor, kimisi bayılıyor. Ve bu arada Jimi Hendrix playback yapmaktan aşırı şekilde nefret ediyor. Müziği asla playback hissedemeyeceğini ve hiçbir yerde playback yapmak istemediğini de söylüyor. 31 Mart 1967 Jimi Hendrix Experience Walker Brothers turnesine katılır. Bu turnede kaygı duyuyor çünkü seyirci bilmediği bir seyirci. Turne patronları onu çok fazla yoruyor ve koşturuyorlar. Ve bir yandan da çok müstehcen buluyorlar ama Jimi Hendrix asla birisi istediği için sanatımı değiştirmem ve aynı şekilde yapmaya devam ederim. Hatta daha kötüsünü yaparım diyor. Yani diyor ki bizden kurtulmak istiyorlarsa bizi turneden resmi olarak atmak zorundalar. Ben bu turnede bırakmam diyor. O turnede işte bu hepimizin ünlü Walker Brothers turnesinde gitarı yakma olayı var ya, onu işte planlı şekilde yapıyor. Yani aslında ses getirmek için önceden planlıyorlar grup olarak ve Jimi Hendrix sahnedeyken işte çakmak gazını boşaltıp yakıyor, aleve veriyor. Çok ses getiriyor tabii o ritüel. Güvenlikler çıldırıyor fakat haber oluyorlar. Ve bu turne Jimi Hendrix için çok büyük bir tecrübe oluyor. Kendini çok fazla geliştirme fırsatı buluyor. Gel gelelim 1967 Mayıs ayında The Wind Carries Mary İngiltere listelerine giriyor. Listelerde 11 hafta kalıyor ve 6. sıraya kadar yükseliyor. Jimi'nin sürekli iş yapmasının sebebi şu. Yani farkındaysanız Mart, Mayıs adam sürekli şarkı yapıyor, sürekli single çıkarıyor, sürekli turneye çıkıyor. Dediği şey şu. İngiltere'deki insanlara sürekli iş yapmak zorundasınız. Yani sıkılıyor İngiltere halkı da sürekli aynı kalırsanız diyor. Ve kendisine benzetiyor bu konuda İngiltere halkını. The Wind Carries Mary de Jimi'den söz etmeyi seven bir kıza dair kimi zaman kötü, kimi zaman iyi söz ediyor Jimi Hendrix'ten. Ve artık 12 Mayıs 1967 yılına gelindiğinde Experience İngiltere'de ilk albümünü çıkarır. Doğaçlama bir albüm, Are You Experienced albümünün adı. Yani sen deneyimli misin? Aslında Türkçesi. İngiltere listelerinde 33 hafta kalıyor. Beatles'ın albümünün arkasından 2 numaraya yükseliyor. Mayıs'ın ikinci yarısında grup Almanya, Danimarka ve İsveç konserlerinde de seyirci rekoru kırma başarısını elde ediyor. Ticari amaçlı asla müzik yapmıyor, müzik albümü de yapmıyor. Yani bir hit albüm nasıl olur onu da bilmiyor. Sadece içinden ne geliyorsa, o an içinden ne geliyorsa adam o müziği icra etmeyi seviyor. Sadece müzisyenim diyor. Diğer dünyadaki milyonlarca insan gibi ben de bir müzisyenim diyor. Kendini çok büyüten bir insan da değil Jimi Hendrix. Bu bölümde bu kadar. Şimdi 4. bölüme geçeceğiz. Gelelim Amerika'ya dönüşe ve ondan sonra tekrar Avrupa'ya gelişine. 18 Haziran 1967 Monterey, Kaliforniya. Burada Paul McCartney'den bahsediyor birazcık Jimi Hendrix. Ondan büyük kötü kedi olarak ya da büyük kötü Beatle olarak bahsediyor. Monterey'de çalmamızı sağlayan muhteşem kedi diyor Paul McCartney için. Amerika'daki başlangıcı yapıyor bu festivalde. Monterey için her şeyden önce bir müzik festivaliydi. Her şey olması gerektiği gibiydi. Ve hep İngiltere'deyken Amerika'yı düşünüyor. Çünkü Jimi Hendrix bir Amerikalı. Ve kendi vatanında başarılı olup olamayacağını düşünüyor. Bu da onu tedirgin ediyor biraz. Ama oluyor ve şunu diyor. Kendi müziğimi yaptığım için Amerika'da başarılı oldum diyor. Şimdi gitar parçalarının rutini de şu şekilde başlıyor bir yandan. Kopenhag'da çalarken, yani Amerika değil eskisinde Avrupa'da çalarken bir gün işte hayranları Jimmy'yi sahneden aşağıya çekiyorlar. Jimmy de gitarı sahneye bırakıp dönüp hayranların üzerine atlıyor.
Daha sonrasında işte sahneye döndüğü vakit bir bakıyor gitar kırılmış. Sinirleniyor bir anda. Bir yandan da sevdiği bir gitarı. Sinirleniyor gitarın kırıldığını görünce. Alıyor gitar sen misin kırılan? Alıyor oraya vuruyor buraya vuruyor falan filan sahnede. Parçalıyor gitarı. Ve diyor ki şiddet içeren bir insan değilim diyor ama diyor bunu yapmak diyor böyle anneniz çocukken diyor anneniz babanız size bakarken ve inadına yaramazlık yaparsınız ya diyor böyle mesela parmağınızı sıcağa dokundurmayın. İşte inadına onu yapmak gibi bir şey diyor bu. Ve hoşuma gidiyor diyor. Bir yandan da bu ilk kırılışından sonra şeyi fark ediyor. İnsanlar sevdikleri şeyleri kurban ederler Tanrı için. Ben de diyor en çok gitarları sevdiğime göre artık gitarlarımı kurban edeceğim diyor. O yüzden sonra bir rutine dönüştürüyor bu olayı. Hatta şöyle bir komik olay var. Bir konser çıkışında işte bir kadın Jim'in üzerine atlayıp sen gitar istemiyorsun işte beni istiyorsun diyor. Jimi Hendrix de sen ne saçmalıyorsun diyor. Yoluna devam ediyor ondan sonra. Gel gelelim 8 Ağustos 1967'de bir dakika. Burning of the Midnight Lamp Amerika'da piyasaya sürülüyor. 11. sıraya kadar çıkabiliyor sanırım. Yaptıkları en kötü albüm olduğu söyleniyor. Burning of the Midnight Lamp için. Ve Jimi Hendrix buna katılmıyor ama. Yani hatta Jimi'ye göre yaptıkları en iyi albüm. Zaten diyor fazla yüksek yapmasını istemiyordum diyor. Ortalığa düşünce iyice değer kaybediyor bazen albümler diyor falan. Belki de kendisini teselli ediyor bilemiyorum. Ağustos 1967'de Experience televizyon programlarına katılmak ve bir dizi konser daha vermek için Amerika'dan dönüp Avrupa'ya geri geliyorlar. Jimi Hendrix'in kitapta şöyle bir bölümü vardı. Gitarları ve düşünceleri diye. Bu bölümde sizden paylaşmak istedim. Jimi Hendrix'in tamına 8 gitarı var. Ama kullandıkları gitarlar yani konserlerde Fender Stratocaster hepinizin bildiği üzerine ve Gibson'ın o V kasa şekilli gitarı var ya onu kullanıyor. Gitarlarla ilgili düşüncelerinden bahsedeceğim şimdi birazcık. Fender Stratocaster kullanmasının sebebini şöyle açıklıyor. Çünkü konserlerde diyor gitarın bir hayli yıpranır ve o yükü kaldırabilecek tek gitarda Stratocaster, Fender Stratocaster'dır diyor. Yani Telecaster'da denedim diyor. Telecaster'ın 2 tane tonu var diyor. Ya iyi ya kötü bir tonu var diyor. Bana göre bir gitar değildi diyor Telecaster. Herkes diyor işte 7 yaşındaki Telecaster işte. 92 yaşındaki Les Paul Gibson öve bitiremiyor ama diyor ben diyor bunun diyor gelip geçici bir moda olduğunu düşünüyorum. Diyor şu an günümüzde yapılan diyor modern gitarlar diyor gayet güzel işler yapıyorlar diyor. Gibson'ı deniyor hatta ama çalamıyor Gibson'ı ve Fender'den çalmaya devam ediyor. Eski bir tane işte lambalı amfisi var Marshall. Bence dünyadaki en iyi amfi diyor onun için. Yani ondan daha üst bir amfi yok Jimi Hendrix için. Ve Melody Maker anketinde dünyanın en iyi müzisyeni seçilir. Jimi Hendrix bunu çok saçma buluyor. Ben daha kendimi bulamadım. Beni nasıl dünyanın en iyi müzisyeni seçiyorlar diyor. Daha çok bir yolum var diyor. Ama aslında ölmesine de bir yandan çok az kalmış durumda. Çünkü 1968 yılındayız. Ortalama 1,5-2 yılı var yani. 1968 yılının Ocak ayında Experience İsveç ve Danimarka turnesine çıkıyor. Jimmy Göteborg'de bir tane otel odasına zarar vermekten hapishaneye alınıyor. Tutuklanıyor. Demesi de şu, içkiyi en son içtim ve artık ondan sonrasını hatırlamıyorum diyor Jimi Hendrix. Ama bir yandan da şunu diyor çünkü içkimi ilaç çıkarttıklarına eminim diyor çünkü öyle bir şey yaşamadım ömrümde diyor. İnsanlar olayı büyüttü diyor. Herkes diyor işte sarhoş olabilir ama ben olunca diyor tabii konu oluyor diyor haliyle. Sağ elini kesiyor o sırada. Sağ elini kestiği için bir süre turnelere ve konserlere ara vermesi gerekiyor. Çünkü iyileşmesi gerekiyor sağ elinin. Bu sırada şey diyor kendisi için 24 saat sürekli baskı altındayım diyor. Çok fazla çalışıyorum diyor. Artık mesaim 24 saate çıktı diyor. Hiç duramıyorum diyor. Konserler arası artık yemek yiyecek vakti bile bulamıyorum diyor. Bir yandan artık müzik yapacak vakti de bulamıyor kendi istediği gibi. Çünkü artık menajerlerin birazcık kölesi durumuna geliyor ve imzaladığı anlaşmalar sonucu sürekli koşturmak durumunda kalıyor Jimi Hendrix. Aslında çok ağır çalışıyor.
Ve şunu diyor, yavaşlamaya ihtiyacım var artık diyor. Kitapta öyle yazmış, yani büyük harflerle yavaşlamaya ihtiyacım var ve ünlem işareti koyuyor 1968 yılında. Artık hafiften müzikal açıdan tükendiğini görüyoruz Jimi Hendrix'in. Bir ufak es verip hemen bir su içip geliyorum. Çünkü boğazım kurudu. 1968 öncesini unutmak. Jimi Hendrix öyle başlamış. Öyle diyor yani. 1968 öncesini unutmak isterim yazmış. Ben bunu okuduğumda çok şaşırdım. Gerçek müzik yapmayı 1968 yılından sonra planlıyor. Yani kendi evinde gerçek müziği şimdi o zaman planlıyormuş. Yeni sesler yaratmak istiyor. Gençlere sürekli aynı şeyi verip durmak istemiyorum. Evet biliyorum dinliyorlar ama ben bunu yapmak istemiyorum. Onların kafalarını açmak istiyorum. Onlara yeni müzik yolları göstermek istiyorum diyor. Ancak o kadar çok turne ve konsere çıkıyor ki albüm yapmak için vakti yok. Konserler ve turneler arasında albüm yapmak için stüdyo kayda giriyor. Tabii girdiği vakit tekrar aynı kayda ertesi gün de girmek zorunda kalıyor. Çünkü kaydı doğru yapamıyor o sırada. Bir yandan da albümdeki tüm riffleri aklında tutamıyor. Burada söylüyor zaten tekrar nota bilgisinin olmadığını. Ama sonunda bir yılın sonunda neredeyse yani o yani 7-8 ayın çalışmanın sonunda Electric Ladyland 1968 Ekim'inde piyasaya sürülüyor Amerika'da. 37 hafta listelerde kalıyor ve 1 numaraya kadar yükseliyor bu albüm. Ve bu Jimi Hendrix'in bu başarıya ulaşan tek albümü. Yani bu albümde zaten eleştirilmekten artık çok korkuyor yavaş yavaş. Sürekli psikolojisine göre yere düşmemi bekliyorlar bana vurmak için. Beni ezmek için psikolojisi var. Her ne kadar insanları umursamıyorum dese de bu yazdığıyla beraber insanların görüşlerine çok değer verdiği ve korktuğu da bir yandan birazcık belli oluyor. Artık yavaş yavaş sona geliyor ve şöyle yazıyor Jimi Hendrix. 28 yaşını görebileceğimden emin değilim. Fakat son 3 yılda yani 1966-1969 yıllar arasında o kadar çok güzellik yaşadım ki dünyanın bana verebileceği daha fazla bir şey yoktu diyor. 1969 yılında 18 ve 24 Şubat'ta Royal Albert Hall konserine çıkıyor. Bu konserden sonra da Experience bir daha İngiltere'de çalmıyor. Ondan sonra yani işte vefata gitmeden önce şöyle sözleri var, kitapta öyle yazmış. Müziksel olarak verebileceğim başka bir şey olmadığını hissettiğim anda ben bu gezegende bulunmaz olacağım. Bir karım veya çocuklarım yoksa şayet. Çünkü müziğiyle iletmek istediği bir şey kalmadıysa yaşamak için de sebebi yoktur diye düşünüyor. Ölümden korkmuyor hiç. Sırf diyor cenaze törenime gelecek insanlar için bile ölürüm diyor. Düşünsenize diyor tam bir yıldızlar geçidi olacak cenaze töreni diyor. Bunun için bile ölünür diyor Jimi Hendrix. Ölüm diyor garip bir şey diyor. Bir kez öldünüz mü diyor herkes size sahip çıkıyor ve efsane oluyorsunuz diyor. Ben de ölümsüz olacağım diyor ölümümle beraber. Ben öldüğüm vakit diyor plakları çalmaya devam edin diyor. Sakın susmasınlar diyor. Ama diyor ben öldüğüm vakit Beatles çalmayın sakın diyor. Benim şarkılarımı çalın diyor. Böyle cidden çılgın bir insan ve Londra'da 18 Eylül'de gitarındaki tutku ve yoğunluk ile milyonları etkileyen bir rock yıldızı Jimi Hendrix tam olarak bilinmeyen sebeplerden ötürü vefat ediyor. Yani benim bildiğim kadarıyla fazla uyku hapı ve fazla alkolden o gün hayatını kaybediyor Jimi Hendrix. Birazcık kendini artık ticari bir sembol olarak görüyor zaten. Bahsediyor, yoruldum diyor, yavaşlamam lazım diyor. Ve müziğe dair yapabilecek bir durum bulamıyor. Biraz tükenmişlik sendromu yaşıyor sanırım. Ve kendi canına kıyıyor 27 yaşında. Bir sonraki video için fikir vermek isterseniz, başka bir insan dinlemek istiyorsanız fikir vermek isterseniz çok sevinirim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup şu sağdaki rakama destek olmak isterseniz de çok sevinirim. Niye öyle sağdaki rakama baktım sanki gökyüzünden bir şey iniyormuş gibi onu da bilmiyorum ama
Tekrar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sağlığınıza çok dikkat edin. Evlerinizde olabildiğince çıkmayın. İyi günler dilerim.